Seni orospu piçi, seni orospu kafiri, sikerim seni, sikilmiş, iğrenç, çirkin, şişko orospu. Du solltest abgestochen werden, seni bıçaklamak lazım. Ya hasta, çirkin, şişko, göt deliği. Almanca'da öyle de kullanılıyor ya. Was eine Hurentochter diese Seyran, yani orospu çocuğu kızı Seyran, memleketine ihanet ediyor, idamı hak ediyor. O kadar çok geldi ki saymadık. Yani yüzlerden fazla ölüm tehditleri vardı. You are a disgrace to Islam and Muslims, and you filthy bitch won't do shit other than crying, fuck you old bitch. A bisexual Muslim, a feminist, and a lawyer. Born in Turkey, living in Germany. Seyran, please come to the stage. Let us talk about the main point. It's about sexuality. We are living in the 21st century, but we are teaching Islam like in the 7th century. The main point is sexuality. Why you call me a whore, and why the Islamic world is so sexualized. This is what we have to discuss. Seyran Ateş. You're a human rights activist, but also a lawyer. She has published this book called Islam Needs a Sexual Revolution. Why would a Muslim woman want to write a book with such a radical title? Why we call it radical? I'm not fighting against Islam. I'm fighting against patriarchy. You have a fatwa against you. And I noticed you did not travel alone. I have police protection since 2006. There are a lot of people who are willing to kill me. Why? I don't have any problem with conservative people, but I'm against wailing little kids. What is wrong with modesty? This is not modesty. This is abusing kids. You are also the founder of the Ibn Rushd Goethe Mosque in Berlin. I decide that we need a place where men and women are equal and open the door for LGBTQI community. For some people, the mosque is a real thorn in their eye. People tell me it's not allowed that a woman is leading a prayer. Oh, mein Vater. Okay, show me in the Quran. Where is it written? I'm not allowed to do this, I'm not allowed to do that. Show me. And it is an honor to congratulate you. Die liebe Preisträgerin Seyran Ateş. Seyran Ateş. Seyran Ateş, ladies and gentlemen. You have to see the reality. We are living in one world. We have the same problems all over the world. And the main problem is Islam needs a sexual revolution. Seni kesmek için almadım. Kas kesmek için aldım. Kas kesmek için aldım. O da eğlendi. Tamam. Pratik. Döner. Şuraya arkasına sıkıştırayım. Tamam. Bak. Tamam. İyi Değil mi? Böyle iyi oldu, Ya. evet aynen. Evet, aynen. Çocuklara dersin hadi gel üfleyeyim geçer hadi. Ama imamların üflemesi de var tabii maşallah maşallah.
Yaramaz olan buydu. Seyran hiç ilk hesapta durmazdı yani. Koşardı. Koşardı. Çekirgemi zıplardı yani. Birinci sınıfa buraya geldiğimizde 6 yaşına getirdim ben bunu. Birinci sınıfta tercümanlık yapmaya başladı. Başka Türklere. Almanca bilmeyen Türklere tercümanlık yapmaya başladı. Maşallah çok çabuk öğrendi Erkenden yani. büyüttünüz beni. Öylece. Evet. ...1963 yılında İstanbul'da doğdum. Çok fakir, gecekondu'sunda yaşayan bir ailenin çocuğuyum. Gecekondu ne demek? Fakir demek. Gecekondu demek evin içinde su yok. Gecekondu demek çok küçük, dar her yer. Biz 5 çocuğuz. Küçücük yerde. Aile büyük. Akrabalarımız etrafta. Ama benim için çocuk olarak orası cennetti. Benim babam Kürt kökenli, annem Türk kökenli. Babam fabrikada çalışıyor. Annem çalışmıyor. Ve trenler orada. Ya yolculuk. Yolculuk. Senin yolculuğun aslında köyde başladı değil mi? Köy, kırsal bölgesi. Köyden çıktık, İstanbul'a geldik. Kapının önünde yemek yapıyordun. Ya nerede yemek yapıyordun sen gecekonduda? Kapının önünde mi, içeride mi yapıyordun? İçeride mutfakta yapıyordun. var, Ama dışarıda da bir ocak yakıyordun hep böyle bir. Dışarıda ocak yap, çamaşır yıkamak Çamaşır yıkamak için, evet. tenekeden su ısıtıp Tenekeden. çamaşır yıkıyordum. Bak burası orta yol, burası İstanbul değil mi? Böyle şehire geldin, masada yemek yemeyi öğrendin. Yerde yemek yiyorduk çünkü. Berlin'e geldiğimizde de ilk zaman yerde oturup yemek yiyorduk değil mi? Hatırlıyor musun? Yok, hiç masada oturduk, hiç yerde oturmadık. Ben hatırlıyorum anne. Tünelden geçtik. Evet, tünelden geçiyor. Böyle. Ondan sonra aldı bizim. Trene bindik. Trenden Berlin'e geldik. Berlin'de Zoo istasyonuna geldiğimizde indik. Etrafımda yeni bir ülke, başka bir ülke, farklı şeyler. Bak şehir burası Almanya değil mi? Renkli renkli. Koyarsın yalnız sen Almanya'ya gelince Karanlıktı. karanlıktı. İşte onun için aydınlatıyorum şimdi, renkli yapıyorum. Önce karanlıktı, kapkaraydı. Ondan sonra yavaş yavaş böyle renkler gelmeye başladı. Çabuk Almanca öğrendim. Ailenin tercümanı oldum. Ve hep etrafıma bakındım tabii ki. Ve ilk başta gördüğüm şeyler, benim erkek kardeşlerim dışarı çıkarlardı, gezerlerdi, oynarlardı. Bana ama birden yasaklar geldi. Yani ben kız olduğum için birden hayatım değişti böyle resmen. Türkiye'deki o gecekondu cennetinden Almanya'nın
ilk başta tek bir odada oturuyordu. 20 metrekarelik bir ikinci kattaki apartman cehennemiydi. Aşağıya sokağa inmek için annemden çok savaşıyordum çocuklarla oynayabilmek için. Biraz daha büyüdükçe evde iş var, yardıma ihtiyacım var diye bırakmazdı. Çoğu zaman sen kızsın, kızlar oraya buraya gitmez diye bırakmazlardı. Bilhassa etrafımdaki o çok serbest, çok hür, çok daha eşit yaşayan Alman kızları, kadınları gördükçe hep soruşturmaya başladım yani. Niye kadın erkek ayrımı bu kadar yapılıyor? Niye kızlar başka, erkekler başka eğitim görüyor? Niye bize karşı böyle farklı davranıyor? Bir baktım ki bunlar hep durmadan yani bir kız bir yere gitmek isterse hemen o kız kötü bir kız. Ailemde de, çevremde de sürekli kadınlara orospu denilirdi. Ya arkadaşlarından sinemaya gitmek istiyordum. Sokaklara çıkıp orospu mu olacaksın, orospu gibi mi gezeceksin? Yani bu orospu kelimesi, ya ben daha orospu ne olduğunu bilmeden orospu kelimesini duymaya başladım. Bu beni çok rahatsız etti. Her bir şeye orospu denir. Hayatını yaşamak istiyorum dediğin an sen orospu mu olacaksın deyince yani hiç bir araya getiremiyordum yani. Bunun ne alakası var? Niye bu kelimeler kullanılıyor? Niye kadınlar üzerine böyle kötü konuşuluyor? Bilhassa cinselleştiriliyor. Her şey cinselleştiriliyor. Çok fazla şiddet vardı. Dayak yiyordum, dövülüyordum. İtiraz ettiğim zaman, bir şeyi doğru yapmadığım zaman. Kitap okuduğum zaman kitap okumaktan ev temizlenmek diye tokat yemek. Böyle şeyler çok üzdü beni. Üzgün bir çocuktum, üzgün bir genç kızdım. Ve içimde böyle bir bağırma duygusu hep oluşuyordu. Bağırmak istiyorum, özgürlük istiyorum diye bir duygu. – 18 yaşıma girdiğim an ben bu aileyi terk edeceğim, ben bu aileden gideceğim. Çünkü artık dayanılacak bir durum değildi. Köle gibi yaşamak, yani resmen köle. Çizgiler çizmeye başladım. Hani hapishanedeki insanlar çizermiş gibi böyle 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 18 yaşıma 3 ay kala evden kaçtım. Dolayısıyla çok erken bir şekilde ve kendim yaşayaraktan bence feminist oldum yani. Berlin'deki kanun durumu şöyle. İlkokulda ve devlet okullarında başörtü takmak yasak. Ben de şu an Berlin'deki kanunu savunuyorum. Başörtüyle birlikte ders vermek isteyen bir öğretmene karşı. Başörtünün okuldaki etkisini ben sadece negatif görüyorum. Çünkü tüm Müslüman aleminde başörtü geleneksel bir kadın rolüne yönelik takılıyor. Yani kadın erkeğin bakışlarından kendini savunsun. Dolayısıyla başörtünün bir mesajı var. Açık giyinirsen
karşı cinse çekici davranırsın. Bunlar haram ve sen iyi bir Müslüman olmak istiyorsan öğretmenin gibi giyin. Son senelerde çok garip bir durum var gerçekten. Bir taraftan sağcı Müslüman kitlesi üzerime saldırıda bulunuyor. Öbür taraftan Alman toplumundan, Batı toplumundan feministler, kadın hareketinden solcular birden saldırmaya başlıyor. Diyorlar ki yani sen niye bu kadınların çalışmasını engellemek istiyorsun? Çalıştıklarına sevinsene. Siyasi beyininizi kaybettiniz mi diye soruyorum. Yani azınlığı koruyorlar. Azınlık koruma çatısının altında olan ataerkil kadın düşmanlığını görmüyorlar, görmek istemiyorlar. Kendilerini çünkü koruyan birisi olarak, koruyucu olarak görmekten hoşlandıkları için. Yani böyle anlatabiliyorum sadece. Dolayısıyla benim mantığıma göre aslında çok açık ve net bir şekilde solcu kitlesi aslında hep benim tarafımda olması gerekir diye düşünüyorum ama öyle değil. Ve böyle bir üzücü bir durum var. Das ist doch gruselig. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid, dass ihr mit uns dieses eine Jahr feiern werdet heute. Ich bin so aufgeregt. Danke, danke, dass Sie uns so bei den Formalien unterstützen und an die Gemeinde überhaupt großen Dank, dass wir jetzt den Vertrag für weitere 2 Jahre haben. Frau Röhm ist da, Sascha ist da, alle. Vielen Dank. Da. Nimm was zu essen mit. Ja, hier, wir haben auf die Faust. Hallo? Komm mal mit. Nein! Nee, bleib stehen. Bleib, nicht weggehen. Hier stehen bleiben. Nein, nicht von der Arbeit abhalten. Das ist aber eine Arbeit, die ich gerne mache. Ja? Du sagst mir, welches du willst. Hey, komm, ich tue doch ein bisschen Börek drauf. Darf ich noch? Guten Appetit. Ich liebe euch. Bis Will ich auch. Ja. Ciao. Gibst du mir einen Teller rüber, Judith? Okay, danke schön. Nein, das bringe ich meiner Mama. Das bringe ich jetzt meiner Mama. Hallo. Cami bence ya da eski cami. O cami ama o cami senin için anlatıyor. Senin için ne bir anlamı var. Yani illa yapmak istediğin. Evet. Kaç sene uğraştın, bekledin 10 sene. Aynen. Yani ondan sonra... Daha fazla. Ha. Tamam sen koy. Kalbini. Beraber sen de baştan belli olduğun için bak buraya böyle şehrin içinde, Evet. renklerin içinde yapabiliriz diyerekten Diyerekten yaptık Genau. beraber.
Ve halen Almanya'da 2000'e yakın cami var. Evet biliyorum. Şimdi bu camilere karşı saldırılar oluyor. Tabii insanları öldürdüler. Evet yani. Onu duydun mu? Duydum. Ya. Ayrım Ama yapanlar. bizim gibi Müslümanlara ya da bizim gibi camiye saldırıları anlatıyorlar mı? Bak ben koruma altında yaşıyorum. Niye? Yok onu anlatmadılar. Beni kim tehdit ediyor? Tabii sen işte Müslümanlar tehdit ediyor. Yani evet. Why you want to kill me? Just because I opened a mosque where men and women are praying together? Why you want to kill me? Because a female imam can lead a prayer and be authority here? Why you want to kill me? Because we open our doors for the LGBT community? Why you want to kill me? Biz barış istiyoruz ve barışı ancak yaşayaraktan gösterebiliriz. Bunu da nasıl yapacağız? Şu an Berlin'de başladık. Almanya'nın her bir kentinde yani çok yerlerde açmayı düşünüyoruz bu şekilde cami ve ikinci etapta ki o paralel gidiyor. Avrupa'nın her başkentinde böyle bir yer açmak zorundayız. Und wie ihr wisst, ist das Opferfest auch ein Fest der Versöhnung. Zu gucken, wie viel Gram habe ich in meinem Herzen anderen Menschen gegenüber. Und ist das wirklich gut, so viel Gram im Herzen zu behalten? Oder kann ich nicht vielleicht doch dem anderen die Hand reichen und mich versöhnen? Buraya gelen insanların çoğu o aşkı hissediyor ve buna çok seviniyorum. O aşk bizi büyütüyor, o aşk kalbimizi genişletiyor, o aşk bizi esnekleştiriyor, rahatlaştırıyor. O aşkla ancak diğer insanlara merhametli bir şekilde yaklaşabiliriz. Niye insanlar buna şiddetle karşılık veriyor? Üçüncü ayın 11'i İspanyollar için ve Madrid için maalesef üzücü bir tarih oldu. Onun için de Madrid'e geldik. Bu nefret nereden geliyor? Niye insanlar başka insanlara bunu yapıyorlar? Anlaşılacak bir şey değil. Next station, Madocha.
İslam'ı şu an tüm dünyada sırf terörle algılayan insanlar var. Artık o kadar çok nefret var ki İslam adına yapılan savaşlar, katliamlar. Bunların hepsi radikalleşmeyle alakalı tabii ki yani. Çünkü sonuçta gördüğümüz gibi saldırının mağdurları kim? Yani o gün orada, o metroda yolculuk yapan insanlar kim? Yani siz ve biz. Olmuyor, yetmiyor. Yani dışarıdan bakmak yetmiyor, eleştirmek yetmiyor. Siyaset İslam'a karşı ancak İslam'la savaş verebiliriz. Şu andaki seremonide bence Müslüman aleminden daha fazla insan burada olması gerekirdi. Dayanışma göstermek için ve üzüntülerini göstermek için. Onlar da karşı oldukları ve onlar da aynı şekilde korktuklarını göstermeleri için isterdim. Çünkü olay gerçekten maalesef bizim dinimizden bağlantılı bir olay. Siyaset İslam en çirkin şekilde yüzünü gösteren bir İslam. Sebep bu kadar insanın ölmesine, yaralanmasına. Çok utanç verici bir durum yani. Ben utanıyorum ve özür diliyorum yani. Benim gibi düşünen insanlar adına da utanıp ve özür diliyorum. Eine Stufe für das Erlebte und mein Respekt wird den Umgang damit noch weiter sonderbar. Din özgürlüğü isteyen bir sürü insanlar var. Böyle bir yerde niye yoksunuz? Ve dinimizi kirleten insanlar üzerine konuşuyorsunuz, diyorsunuz ki dinimiz suistimal ediliyor. O zaman gelin yine de gösterin kendiniz, deyin ki biz öyle Müslümanlar değiliz, biz bundan nefret ediyoruz diye. İnşallah yakında değişir yani. Biraz daha barış için mücadele veren Müslümanlar katılır. Güzel bir sinyaldı, evet. Aynen. Güzel bir sinyal. Bu saldırıları yapanların çoğu erkek. Nereden geliyor bu? İnsanlar, çocuklar niye radikalleştiriliyor? Kim radikalleştiriyor? Yani burada bir hedef var. When I was 13 years old, my father passed away by cancer. That's when I started turning into a really conservative Muslim over the next few years. I wanted to find something to hold on, and for me it was Islam. I completely isolated myself after my father passed away. You know, I just went into my room and was watching YouTube videos about Islam. And
In the internet, the so-called imams and preachers, they said the Christians and whatever, they are just bad person, they want to destroy you, your identity, and your nations. And I was just a naive 13, 14-year-old boy, and I believed them. Kimliği olmayan, kendi ayağının üstünde duramayan gençler etkilenebiliyor bundan. Bilhassa göçmen olup da yurt dışında, kendi algısına göre yurt dışında yaşayan gençler de buna çok açık. Çünkü kendilerine bir vatan arıyorlar. Vatanları var uzakta ama o vatana ait olmak istiyorlar ve başka bir topluma, ummaya de ait olmak istiyorlar. Tabii ki din böyle bir şey için güzel büyük bir kapı. A guy I knew at this time told me, if you want to be a good Muslim, you need to go to the path of the Salaf. And then I started being more conservative and more conservative. And I thought, if I die for God and Islam, I'm going to be fine and I'm going to be in heaven, paradise. It was just about happiness, because I really wasn't happy in that time. And I thought, I'm going to be happy in paradise. If I went all the way through my extremism, I definitely think I could have been one of the people who would have shot up or bombed people of Germany or in Madrid. I would have done something. I know it for a fact. The thing that stopped me is my aunt on the one hand. My aunt Seyran was always really important for me. When I was a child, when I was younger, she was always there for me. And whenever we needed something, we just could talk to her, and she told me, Tugay, maybe you are on the wrong path right now. I think you are a bit too radical, because she didn't want to lose me. And I think that's the time where I really opened up to other ideas and ideologies. And at the same time, my aunt was in the founding process of a progressive mosque. And this mosque really helped me changing my mind. Because, you know, those conservative and those extremist people, they are always trying to divide each other. And there is no reason to be divided, because when you divide each other, you are weaker. And what this mosque does is literally getting everybody together again, Shia Muslims, Sunni Muslims, Alevi, and whatever. It's just being together and trying to be good people. Because you can't fight for something if you are divided, and that's what she always understood, you know. Thomas Magido Anton
Banu Abu Bakar Rashid. Det verste man opplever, det å miste barn. Det er ikke noe kan erstatte det. For meg Banu var det første barnet som kalte meg mamma. Det er Banu og Lara, søsteren. Noen tror de er tvillinger. She was a candidate Yeah, for the commune council. Yeah. And she was a leader for the Arbeit Party Ungdom. She was active, like She that. was active. Very active. Politikken begynte hos Banu veldig tidlig, men terroren gjør ikke Banu gå videre. Men sånn ble livet hennes. Yeah. Sorry. I'm sorry. I was also such an active girl and kid, and when you describe her, so I feel that it's a hate. Why people are so full of hate. Your daughter, she was so powerful and so great, and she's not anymore here. I think like how I would define who I want to fight against is those who are threatening our society. Yeah. Yeah, and that's also how like I carry my sister with me, and her memory and what she believed in and what she would have fought for. Yeah, maybe it's better to fight for the human rights, for democracy, and this is what I'm concentrating. I'm fighting for progressive Islam. Do you think that we can do something against it? You believe it? I believe so, but I don't think it's like a fight you win and then it's over. Yeah. Like this pool table game, it's not like that. It is a fight that has to keep going generation after generation. So, Lara, imagine this group over there, the Bolts, are all Nazis and also political Islam. So we destroy them together. Together. Let's start.
can we pretend that was mine? Can I do it again? Wow! Great! Yeah! That's it. Evden kaçtıktan sonra hem hukuk okudum hem evden ayrılmak isteyen Türkiye'li Müslüman kadınlara yardım etmeye başladım. 21 yaşında Türkiye'li kadınlar için buluşma ve danışma yerinde çalışırken vuruldum. 1984 yılı Eylül'ün 25'i. Sabah saat 10. Fatma diye bir kadın geldi, sık sık bize gelen birisi. Elinde bir mektup vardı, onun tercüme edilmesini rica etti. Ben de tamam hemen yaparım dedim. Önce bir çay koyayım. Hep çay demlerdik tabii ki kadınlar için. Onları yapıp bitirdikten sonra yanına geldim. Ben arkadan sesi duydum sadece yani şey sesi. Bir erkek içeriye girmek istiyor. Ben de şey diyorum yani, beyefendi lütfen dışarıya çıkar mısınız? Burası sırf kadınlar için diye. Trench coat vardı üzerinde. Partisosun içine soktu böyle elini. Sanki o an tabanca çekti, bu adam beni vuracak diye bir duygu geldi içimden. Sanki gördüm gibi yani olacağı şeyleri görmüş gibi oldum ve gerçekten tabanca çıkarttı ve bize doğru ateş etti. Ich wurde von mindestens 2 Kugeln getroffen. Hier, hier und hier. Hatırlamak istemiyorsun tabii. Tabii, hatırlamak istemiyorum. Ya o da kötüydü değil mi? Evet, aynen. Çok kötüydü. 5 saat ameliyat ettiler. Ne zaman haber verdiler size? Ne kadar oturdunuz hatırlıyor musun? Gece saat 11 miydi, 12 miydi böyle? Ancak o zaman mı haber verdiler? Tabii. Yaşayacak diye. Bana da dedi, yaşamak istiyorum dedi, korkmayın dedi bana. Ondan sonra o odadan o bir odaya getirdiler. O zaman herkes gelebiliyordu yanına. Batı'dan geldiler. Fadime anne, işte Süleyman anne hep Batı'dan geldiler. Gece geldiler onlar da arabayla. Duydular. Tamam üzmek istemedim anne seni. Tamam. Özür dilerim. Tamam. Bir daha sormayacağım, tamam? Geçti. Alo, buradayım bak. Dün ödül aldım. Nasıldı? Güzeldi değil mi? Hı? Bak onu unutuyoruz şimdi. Güzel şeyleri konuşuyoruz. Benim anneye bak. Evet, bak anne düşmanları ne yapıyoruz? Kötü şeyleri çeviriyoruz. Öyle çeviriyoruz gidiyor. Çeviriyoruz. Gidiyor. Beraber buraya oturuyoruz, kahve içiyoruz. Sen kahve içiyor musun Ken? Bıraktın değil mi kahve içmeyi? İçmiyorum ki abi. Ben içsem sen benim falıma bakar mısın? Bakarım. Bakarsın. Onu hiç hatırlamak istemiyorum. Ben vurulduktan sonra polis niçin illa bu olayı mutlaka ailenden birisi yaptı diye iddia etti. Çünkü siyaset konusuna girmek istemediler. Türk ırkçıları ele almak istemediler. Türk faşistleri ele almak istemediler. Onlar için en kolay çözüm, kadın öldürüldü, mutlaka eşiydi.
bir kız yaralandı. Mutlaka ailesiydi. Ve benim babam o gün, Allah onu korudu, çok şükür fabrikada çalışıyordu. Babam o gün fabrikada bütün arkadaşlarının etrafında, yani ortasında çalışmamış olsaydı benim babamı tutuklayıp onu hapse sokacaklardı. Davayı araştırana kadar. Kesin. Ve dolayısıyla bizi vuran kişi kaçtı. Daha sonra tutuklandı ama delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. İrade etti. Yani niye? Sebep ne? Yine cinsellik söz konusu. Ataerkil sistemin hastaları, ataerkil sisteminden başka bir sistem kabul etmeyen insanlar kadınların gözü açılmasın diye, kadınların gözü açılmasından birlikte bunların hepsi orospu olur diye düşündükleri için geliyorlar. Bir kadını öldürüyorlar, bir kadını yaralıyorlar ve savaş veriyorlar. İslam'ın cinsel devrime ihtiyacı var diyorsam şunu demek istemiyorum. Yani insanlar kim kimden isterse her yerde seks yapsın ve cinsel devrim terimi sırf seksle alakası yok. İslam aleminden yaratıcılık bekliyorum. Kadın erkeğin eşit olduğunu, cinsellik konusunda çok çok farklı kimlikler mümkün olduğunu kabul etmeleri gerekir. Freedom! 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 Özgürlük! Bunları anlamadıkça İslam alemi hep aydınlıktan bilhassa uzak kalacak. Freedom, my God. Du Abschaum aus. Du Stück Scheiße. Allah senin belanı verir, orospu. İnşallah stirbst du schnell. Bald. Soon. Ich finde auch sehr interessant, das sind ja sehr konservative Menschen, die sowas schreiben, Ja. denen die Religion so wichtig ist. Genau, und vor allem immer mit Sprüchen unter der Gürtellinie, Sexualität. Ja, genau. Ja. Sex, Und Sex, Sex. Yaramın başı sikerim seni. Der will mich ficken. Was? I? Wie sieht er denn aus? Hast du ein Foto? Leit ihn weiter. Verfickte, eklige, hässliche, fette Nutte. Fette Nutte, wie der orospu, yani orospu, 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 her yerde orospu. Diese Satanistin, ja. Satanistin, was du nur alles bist. Das Du bist ein diverser Mensch. Evet. Yani bir türlü karar veremiyorlar ama hep orospu oluyor sonuçta. Ja, klar. Darauf haben sich alle geeinigt. Wir machen ja hier diesen Gesprächskreis. Ne? So, eine Runde. Eine Runde, Gesprächsrunde. Wir nennen das ja Gesprächskreis. Ja. Why you want to kill me? Warum wollt ihr mich töten? Niçin beni öldürmek istiyorsunuz? Because I'm fighting for the rights of sex workers. They are also human beings. Und ich gehe ins Bordell, ins Artemis. Und im Artemis habe ich auch die Frauen dort. Und das ist eine Art Gesprächskreis, was ich mit denen führe. Es waren 4 Frauen da. 2 Türkinnen, eine Halb, eine Deutsche. Und dann habe ich mitbekommen, dass muslimische Männer gerne zu Prostituierten gehen und dort zum Beispiel sagen, naja, ich müsste aber erst eine Ehe schließen, bevor ich so etwas mache. Ist es euch auch schon passiert oder habt ihr davon was gehört?
Ja, wir sind hochgegangen, dann in das Zimmer. Und dann hat er zu mir gesagt, dass er, bevor wir überhaupt mich anfasst oder bevor wir was machen können, dass wir erst heiraten müssen. Dann hat er einen Satz auf Arabisch gesagt. Den Satz musste ich auch wiederholen. Da drin halt war halt, dass wir für eine halbe Stunde für 60 € jetzt verheiratet sind unter diesen Umständen. Ja, und dann konnten wir was miteinander machen. Und nach 30 Minuten sind wir automatisch nicht mehr verheiratet. Okay, wow. Diese Doppelmoral teilweise von türkischen Leuten, die aus der Türkei hierher kommen. Die hier leben, sind anders als die aus der Türkei kommen. Ja, ganz anders. Alle 4 sagen das Gleiche. Auf jeden Fall. Weil in der Türkei bekommen die alles. Die machen ohne Schutz und die haben mit den Frauen Verkehr, ob die mit ihren eigenen Frauen Sex haben und die denken, hier ist das auch so. Und die behandeln die Frau oder die versuchen die Frauen so zu behandeln, ob wir letzte Dreck sind. Ihr seid für diese muslimischen Männer, seid ihr Prostituierte, Huren und das sind schlechte Frauen. Und dann sagen sie zu euch, wenn sie merken, ihr seid auch Türkinnen oder Kurdinnen, sagen sie was? Was macht ihr hier? Was machst du hier? Ja, was machst du denn hier? Guck mal, du gehst gerade mit mir die Treppe hoch und fragst mich, was ich hier mache. Willst mich in ein paar Minuten, ne? Sag's ruhig. Ficken, Entschuldigung. Ja. Und dann soll ich dir noch beantworten, was ich hier mache? Freitag um 12 Uhr Moschee, beten und abends Party im Bordell, Drogen nehmen, Alkohol nehmen. Und das 11 Monate lang und 1 Monat machen die keinen Sex, nix sind die Muslimen. Da passen die richtig auf. Und nach Ramadan, erster Bayram-Tag, kommen die sofort wieder Druck ablassen. Ja. Also der erste Tag nach Ramadan ist so, man fühlt sich wirklich wie im Jugendtreff, weil jeder kennt jeden und alle sind auf einmal wieder da. Ist doch lustig. Ja. Die tun so weiß und heilig da draußen und dann sind sie aber hier bei euch. Traurig. Interessant, eine Frau hat gesagt, dass sie sich überlegt, wenn sie dann nicht mehr diese Arbeit macht, zum Islam zu konvertieren. Oh. Ja. Und also, ja, wieso nicht jetzt? Da meint sie, wenn sie das konvertiert, dann nächste Woche wieder die Arbeit macht, dann wäre das ja Sünde. Das passt nicht. Und dann haben die 2 Frauen und ich gesagt, was? Wieso ist das Sünde? Ja. Ja. Das vergisst es. Das ist keine Sünde. Natürlich glaube ich an Gott. Meine Eltern auch. Wir sind auch Moslems, ist ja wohl klar. Aber ob du jetzt hier konvertierst und dann diesen Job weitermachst, das ist meiner Meinung nach keine Sünde. Ich glaube, an Kreisen ist einfach das Gute, dass jeder sich in die Augen gucken kann. Ja. Stimmt, das hat was damit zu tun, ne? Ja, dass man durch sich... die Augen sieht man die Seele. Ja, stimmt. Und diese Gesprächskreise sind tatsächlich wichtig, weil ich glaube auch, weil man dann so gleichberechtigt auch ist, ja. Oder? Und ganz spannend war, als wir in Peking waren, haben wir auch wieder so einen Gesprächskreis gehabt. Mit Frauen und Männern, die teilweise aus LGBT-Organisationen kamen. Und dann kommst du zusammen und sprichst über Gott und die Welt. Und was natürlich traurig ist, ist, dass die Uigurin zum Beispiel in der Runde, die musste aufpassen, dass man sie nicht sieht und erkennt. Und dann haben wir manche halt nur so ab Bauchnabel und nach unten die Hände. Ich kann mir vorstellen, dass die Chinesen mit ihrer perversen Technologie auch das noch herausfinden würden, wer das ist. My name is... I'm 23 this year, and I don't know if I'm Muslim or not. Yeah. So, what do you think when you hear Islam needs a sexual revolution? What do you think? My first reaction is to imagine what if my parents heard about this. My parents are open-minded,
for everything except the choice of my partner. They don't want me to have a non-Islam boyfriend or non-Uyghur boyfriend. Yeah, because we come to the beginning. When I say Islam needs a sexual revolution, I mean it has to be open and take its place in the 21st century, where men and women can marry even when they are Muslim and Christian, Jewish and Buddhist and atheist and agnostic, whatever, you know, all the mixtures. 我叫Chinar，天生的，一出生就是穆斯林，然后我喜欢女人，就这么简单。大学的时候我遇到过一个事情，刚上大一的时候，就是我挺喜欢我们院，就是我们学院的一个女生的，她是汉族，对，然后就是挺想去追求的，然后就先加了微信嘛，就是通过别的那个同学，然后去加了之后，大概就是那个14年的时候，14年不是有，那会儿不是那个暴恐事件不是挺多的嘛，就是大家就是一下就对我们就是新疆就特别的很有敌意，对，然后刚好就那会儿我去认识那女孩了，然后就跟她聊，然后后面就聊得还挺开心的，最后她就问我你是哪儿的，然后说然后我就没回复，他说你不是新疆的吧？然后我说是，就再没回复了。I'm sad to hear what happened to the Uyghur here. We have also kind of Islamophobia in Europe, you know, but the Muslim congregation has also responsibility to show another face of Islam. You know, since 9/11, people have a very special view on Islam. A lot of Muslims, they are doing their very best that there's an ugly face of Islam in media. So we have the problem, in my opinion, in enemies of Islam. They talk about Islam like it's just a religion of violence, and we have the problem with the very traditional Muslims. So I feel like that we have to do something. And so I decide to be a female imam. And you have this tradition here. Did you hear about the female imams in your country? But No. You didn't hear about that, or you haven't seen it? 我是第一次听这个女孩红这个事情。就是我觉得我也是，就是很惊讶听到就是女阿訇。There are female imams in your country more than 300 years. But they are separated from the men. There's a men's mosque, there's a female mosque. And in the female mosque, there are female imams.我们郑州市有100多座清真寺，30多座女寺，每个女寺都有女阿訇。今天呢，我邀请到这9位女阿訇，她们也是来自各个地方。就你刚才就是谈到就是你说女阿訇就是在这个起到的作用，就是作用非常大，因为女的在女寺的时候跟着女阿訇交流的时候比较方便，所以说这个女阿訇是非常重要的，她做的工作也非常重要的。再一个呢，就是所有的这个穆斯林中遇到的问题，我们作为女阿訇呢，他们只要来，我们都会要解决。比
比如外地来求援的一些问题困难，外地来求援的问题，女娃红也召集大家解决。然后呢，就是本地的一些大龄青年。啊，我们那边也有家庭暴力的，家庭暴力的呢，他去清真寺里边也会诉说嘛，也就是他慢慢的家庭暴力就是慢慢的化解，因为进清真寺里边把家庭的矛盾给化解开了，就是说明这清真寺起着很重要的作用，阿訇也起着很重要的作用。男的可以带女的里边，女的不可以带男的里边。那个，但是女的也得站在有个屏障，或者是站到最后儿童的后边。这是这教法规定的。教法规定，男的归伊玛目，女的没有。比方说的儿的节，距离，比方说给亡人站在那去送埋遗体，这些都是男教长、男阿訇的事情，女的没有。哦，对，是这样，对，并没有说是对女，好像是就是男的没有，不是歧视女性的，根本不是这样。男性的工作按教法规定，他该做的事情是他的，女性是女性的，他的教法规定不一样，不存在歧视。Oh mein Vater, tu, was dir geheißen ward. 哦，那个叫女阿訇是吧？女阿訇给大家干的。进教的。你看，礼拜也不带。礼拜在一起啊。这是不符合伊斯兰的，是一样。你看他那是，你看前头那imam是个男的，后头这俩女的跟一个男的搁一排，然后后头还是男的，是吧？ So, the female imams in your country, they are very traditional. And so my question is, how can we show that Islam is compatible with democracy, compatible with LGBT, compatible with gender equality, compatible with freedom, when the traditional ones are so strong? And so I want to meet them and exchange knowledge about being a female authority for the Muslim community. But we couldn't make it because the religious affairs and other people from government stopped us. 我们这两个阿姨都是穆斯林，想参观。这个我知道，但是现在最近市里边他说外籍的时候来的话，先通知，我得先通知一下。好的，行。您是这儿的？宗教局的，我是宗教，民族宗教。宗教局的。对，民族宗教。They didn't allow that, so we couldn't talk to them. It didn't work. So I'm sitting now here with you to talk about your experience here. 我叫莫氏，今年28岁。是这样的，因为我对于伊斯兰的教义《古兰经》我不是特别清楚，所以我今天就有一个问题，就是说在《古兰经》里面对于性少数群体，就是同性恋也好什么也好，性少数群体它是有相关的经文定义嘛？然后你对于这个经文的定义是怎么看的？ In our Holy Quran is not standing God create a man and then a woman. It's just written God create human and made a partner for this human. And that's great. You can be homosexual, you can be trans, lesbian, gay, and believe in Allah. And the Muslims all over the world, they have to learn that sexuality is something really private and nobody has the right to control the sexuality of other people. My name is I'm 26 years old and I don't know I am Muslim or not. 就是可能也身边也有很多就是
穆斯林群体是 gay 啊或者 lesbian 同性恋者这些，但是他们都不会出柜，99%的人是不会出柜的，然后也会就是隐婚。他们会觉得宗教跟这个是完全背离的一个状态。Yeah, it's the same problem what we have all over the world, that young people are really struggling and suffering because they feel bad to be lesbian or gay and believe in God. And to be Muslim, they think it's the most important thing, to be heterosexual, you know. But it's not like that. You know, you can decide to be a communist, you can decide to be vegetarian, but you cannot decide your feelings for love and for your relationship. This is the reality. And when we have such a reality, and we believe in a merciful God, and God creates everything, so I cannot deny what God did. Schon das richtige Kleid an, fast. Prinzessin. Aha, ich. Ja, eben Prinzessin, Ja. eigentlich bist du die Prinzessin. İstiyor musun? Nein. Prenses oldun çıktın ya. Ya. Vallahi. Hep prensestin, biliyorum. Daha küçüklüğünden beri ben sana diyorum. Ja. Bu prenses. Gibt so diese Bilder, die Mama gefunden hat, Genau. diese geschminkten, also mit Ja, als Spaß geschminkt. Aber Ja. Bitte, Nagellack hast du auch ganz viel gemacht. nicht ganz viel. Nein, Spaß, aber das mache ich ja heute auch nicht mehr. Das Nein, aber als Kind. Ja. I really realized that I am gay when I was 11, 12 years old. This is me in the middle of the rainbow. Yeah. My father, he didn't know. He was traditional in his views on homosexuals because he told me how he was hitting gay guys in his football club, and when I wanted to push a stroller he was pushing, I just wanted to hold it, he slapped my hand away and said, "Stop that, that's gay." Then I thought, okay, being gay is apparently bad. I didn't want anybody to know that I'm gay. And my greatest fear was going to hell for being gay. There was also domestic violence against my mother from my father, and I also saw how he did it, and yeah, that's why I think I needed a hug in that time. When I was 13 years old, my father died, and that was really a hard time for me because even though he didn't like gay men, he was still my father. He was really important for me and my best friend. And I started thinking that the only way to save myself from hell was dying for God, which is what many homosexual gay Muslims think actually. And I thought I could cure myself through the religion. And I started praying 5 times a day and also fasting and whatever I need to do to be normal. But sometimes after prayer I was really frustrated and really sad because nothing happened, and I thought maybe this prayer seems not to be enough. What do I have to do to be normal? And actually that was the first time when I thought, okay, Tuga, you are gay, you've prayed to God for years now and nothing has changed. Either this God doesn't exist or being gay is fine. Because there's physically nothing else for me to do anymore.
I don't see the bad thing about love, you know? I just don't get it. Love is great. That's what the Quran says. Islam is about love. And if you hate because of Islam, there's something really wrong in your head. I think my father felt bad before he died, you know, about doing those things, hitting my mom, and I would want him to know that I still love him, even though he hated gay people. Maybe he would have a different mind on me. I was his only son. Sometimes I talk to my family and about my homosexuality and my father, and I say, I think my father would hate me, and yeah. My family always says that he would never hate me because I'm his son, and I'd love to believe it, but I'm not sure about it. How we can help our kids? They are suffering with our religion. How can religion be something positive for our children? And how we can use these buildings and our traditions to teach the opposite of hate? You can see there are so many kids. They have questions, but they never get an answer. Or if they have questions, they get the answer, don't suffer. And read the Quran and you will have the truth. But they don't understand. How can you feel good with a God who always divides the world in haram and halal, all the negative sides? They grow up not self-determined. They grow up as people who should just accept what somebody is telling them, what is the truth. To be a priest, I think it's both about helping people to free themselves, also from what religion can do to us. When I decided to become a priest, I really wanted to do something good for humans, but also for society. I thought that that church could be an important pillar, in a way, in society. And then I got very frustrated because I also discovered that religion is a very powerful way of keeping people down. And also, like, keeping me down as an individual and a free human being. So that was a big collapse in a way. Like, how am I going to find myself in this big patriarchal system? Yeah, there are so many similar points in my religion. I don't have this feeling that people understand me in the mosques because from the beginning, open the door and men and women are divided. You want to be together? I don't want to be separated. And I don't want to hear, you have to cover your head, you have to sit down there, and you have to do this and this and this. So it's time to change. This altar picture with the Last Supper is quite common in many churches. They represent humanity, the differences between us. And when I showed this picture to my daughter,
she was asking, where are the women? Because she took it for granted that there had to be mixed. We have to see many things in their time. You as a woman in your church and me as a founder of a mosque, as an imam. But I had the same reflection like your daughter. You know, on one side, accepting what you say, it's for humanity. All these people, they have a story behind their personality. They are standing for some attributes, you know, characters. But on the other hand, they are men. Yes, you know, why yes. the same attributes could be represented by women. And it doesn't have to be like this now in the 21st century. No. That's what we are practicing. That's why we need to make a first supper. First supper. Yeah, and this is it. For the first supper is having females representing the same, not taking away all the things from the man, but being together with them. Maybe the first supper is also something where the religions come together, because we as females, we are changing something. I think this is what we could try to bring to our kids. That it is the same what we are looking for, to bring together religion and brain. Do you want to go all the way? Yeah. We need reformation in Islam, and this could be a kind of Martin Luther for us. But we cannot wait 500 years to do the steps. It's so beautiful. I'm a searcher. I'm looking for the magic in my religion. I never give up my belief in God. So God exists for me. I don't say it has to exist for all of you. Okay, Seyran. Now we are finished. Thank you. Thank you. Don't misunderstand. I'm not fighting against Islam. But we have to see the reality. So, let me say it this way. Let's talk about sex. Thank you. My name is Magna. Magna, this is the first step. Why are you afraid? Fantastic, fantastic. How comes that today, 6- and 7-year-old Muslim girls in primary school are not allowed to go to the swim classes like the boys? When I was 9 years old, the school said everybody has to learn to swim. My mom took me to a shopping center, and she asked me, do you want to have a bikini or a bath suit? My answer was, I don't mind, the color is important. This is the beginning of the sexual revolution. All the Islamic countries, they have to go through this open debate. Hi, Teyze. Hello. Geht's um Moschee? And I hope that the next generation will come together equal, men and women, and see that Islam is much more plural. It's much more diverse. And maybe now in our century, we can learn from the history and then go the way together. This is my solution. And as Bertolt Brecht said, if you fight, you can lose. If you don't fight, you already lose.